Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık kız çocuk bluzunu çalışacağız arkadaşlar. Sadece bir günde ördüm. Sizler de eminim ki bir günde bir tane örebileceksiniz. Arkadaşlar motifli bir bluz. Hanım Dilendi modelinden yaptığım inanılmaz güzel bluzlardan biri oldu. Hemen yaş olarak soracak olursanız benim yaptığımın ölçüsünü hemen şöyle vermek istiyorum. 35 santim yani 6, 7, 8 yaşa da uygun olabilir çocuğun kilosuna bağlı. Bu şekilde ben ayarladım 7-8 yaş için ama sizler daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Onu nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar iki motifin boyunu ölçerek yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi şöyle göstermek istiyorum. Bakın 7-8 yaş için üçgen kenarlardan ölçüyorum. 35 santim gördüğünüz gibi. 35 santim bu motifleri ördüğünüzde işte daha küçük örecekseniz atıyorum 4 yaşa öreceksiniz. 32 santim denk gelecek. Ona göre motiflerin sıralamalarını yapabilirsiniz. Ya da çocuğunuzun bir tişörtünü koyup onun ölçülerinde de uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle askılarını göstermek istiyorum. Ben kolay ayarlama yapabilmek için şöyle bağlamalı bir askı kullandım ve uçlarına da şöyle ahşap boncuklar ekledim. Bence çok güzel oldu. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kullandığım ip koton ip kullandım. Elimde olan ipleri değerlendirdim. Ne kadar ip gider derseniz de ben bir yumaktan bakın bu kadar kaldı pembeden. Diğerlerinden çok az gidiyor. Yarım yumak bile değil, yarım yumaktan daha az gidiyor. Toplamda 8 tane motifimiz olması gerekiyor ve benim kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ kullandım. Şöyle yumuşacık olsun diye. Özellikle koton ve merserize ipleri tercih ederseniz yazın daha kullanışlı olacaktır diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içine 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir çekiyorum. Ve tekrar halkanın içine 3 tane ikili trabzan. Şu anda ikinci grubumuzu yapıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan diyerek bakın ikinci grubumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü grubu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada bir zincir var. Sihirli halkamın ipinden tutup ortayı küçültüyorum. Ve sonuncu grubumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın bir zincirlik bölümüm 4 tane olmuş oldu ve 3 trabzanlarım da 4 grup halinde oldu. Bir zincir çektim, ipimi kestim. Sihirli halkamın ipinden tutarak ortayı iyice küçülttüm ve hemen şöyle sihirli halkamı saklamak istiyorum. Bu çok önemli, sökülmemesi için. Hemen şöyle bir düğüm atıyorum ve içeriden ipimi saklıyorum. Bunu her motifte yaparsak hem bize zor gelmeyecektir hem de motifimiz sökülmeyecektir arkadaşlar. Şöyle hemen kesiyorum. Makasım da körleşmiş. Evet, hemen ikinci rengime geçiyorum. İkinci rengimde hemen ipime bir düğüm attım. Herhangi bir zincirlik bölüme batıyorum. Kapattım. 2 veya 3 zincir çekiyorum. Arkadan artık ipimi muhakkak yürütüyorum. Ve hemen bu bir zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada zincir çekmiyorum ki şuradaki boşluklar çok açık olmasın, kapalı olsun diye. Ve tığın başını doladım. Hemen diğer bir zincirlik bölüme geçiyorum.
3 tane ikili trabzan, bir zincir. Kasma yaparsa burada 2 zincir çekelim ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Bakın buradaki artık ipimi hemen şu şekilde tutuyorum. Arada yürüteceğim. Ve hemen bu boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve hemen dönüyorum. Her bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yaptık. Burayı başladığımızda tek yapmıştık. Hemen orayı da çiftliyorum. Yani oraya da köşemin yarısını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin hemen şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen bakın arkada yürüttüğüm ipleri şöyle kesebiliriz. Çünkü bunları örerken sakladığımız için ayrıyetten saklamamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi tertemiz ilerliyoruz. Hemen tekrar pembe ipime geçeceğim. İpime bir düğüm attım. Herhangi bir zincirlik bölüme batıyorum. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Artık ipimi arada yürütüyorum. Yine bu köşeyi yarım olarak yapacağım. Yani çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Köşelerimiz hep aynı arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu ortalardaki boşluklar her sırada şu anda bir tane, bir sonrakinde 2, 3, 4 diye artacak. Bunu özellikle anlatıyorum. Birçoğumuzun bildiği hanım dilendi modeli, ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar bilemeyebilir diye sıfırdan anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın boşluğa 3 tane ikili trabzan, arada zincir yok. Hemen köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, arada bir zincir, kasma yaparsa 2 zincir, ama bir benim için yeterli oluyor. Çok da boşluk olmamış oluyor. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Köşelerimiz hep aynı. Ortadaki boşluklara ise sadece 3 tane ikili trabzan. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine bakın yarım başlamıştım. Yarımı tamamlıyorum, yarım köşemi. 3 tane ikili trabzan yaparak. Burada bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu sırada ortada 2 tane boşluğumuz olmuş oldu. Ve hemen turuncu ipimi alıyorum. Bu sırayı da göstermek istiyorum. Yine köşeden başladım. 1, 2, 3, yine yarım köşe ile başlıyorum. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yapmış oldum ve boşluklara, aralara hiç zincir çekmeden 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen diğer boşluğa geçtim. 1, 2 ve 3. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Ve bakın ipimi hemen şöyle alıyorum ve arada yürütmüş oluyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bunu bu şekilde ilerleteceğiz. Eminim ki anlaşıldı. Çok fazla da videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hemen şuraya geliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Şöyle 7 tane motif yaptım ben arkadaşlar. 7 motifi de 6 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 motifi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yanlış söylemek istemiyorum. 6 sıra örmüşüm. Ama bu motifi 7 sıra öreceğim.
sadece bir motifi tam sıra örüyoruz. Diğerlerini de 7. sırada birleştirerek öreceğiz şimdi. Bu şekilde ben döne döne istediğim renkleri ekleyerek toplamda 7 sıra öreceğim arkadaşlar. Diğerleri unutmayalım, 6 sıra. Bir tanesini 7 sıra öreceğiz ve birazdan ölçülerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben 7 sıra motifimi örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 7 sıramı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane motifimi 7 sıra ördüm. Diğer motiflerim 6 sıra. Hemen şöyle dizilimini göstermek istiyorum. Şunu şöyle bir köşeye bırakalım. Bakın, daha önce de aslında bunu örmüştük. Ama başka bir motifle örmüştük. Bu motifle de çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle bakın. Birleştirmemiz şu şekilde olacak. Bakın, 3 taneyi bu şekilde birleştireceğiz. Arkasını da aynı şekilde birleştireceğiz. Ve kenarlarını da şu şekilde bakın. Şöyle birleştireceğiz. Hemen diğer tarafı da aynı şekilde. Şöyle. Arkası da 3 tane, toplamda 8 motifi birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen kafanızı hiç karıştırmadan şöyle şunu şuraya almak istiyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Evet. Hemen bu motifin 7. sırasını şöyle biraz örüp hemen dönüyorum. Evet, bu motifin 7. sırasında şöyle 2 duvarını ördüm. Ve birleştirmeme şu şekilde başlayacağım. Bakın. Şu şekilde sadece birer duvarlarını birleştireceğim. Bakın, buraya yarım köşesini ördüm. Bir zinciri çekiyorum. Hemen diğerinin köşesinin içinden geçireceğim. Şu şekilde geçirdim. Bir zincir de burada çektim. Ve hemen ilk trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Bakın, karşılıklı hep trabzanlara batacağız. Hemen buranın da ilk trabzanına batırıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Hemen köşenin ikinci trabzanını yapıyorum. Hemen karşı köşenin ikinci trabzanın arasından ilmeği geçirdim. Üçüncü trabzan. Üçüncü trabzanın tepesinden bu ilmeği geçiriyorum. Bakın, burayı muazzam bir şekilde birleştirmiş olduk. Bu aralarda hiç zincir çekmiyorduk. Hemen tığın başını doluyorum. Önümdeki boşluğa battım. İlk trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Bakın, hemen aynı karşısındakinin ilk trabzanına batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İkinci trabzan. Hemen karşısındaki ikinci trabzanın tepesinden battım. İlmeği geçirdim. Bunu daha önce birçok yelekte, hırkada yapmıştık ama ilk kez görüyorsanız böyle ayrıntılı göstermek istiyorum ve birleştirmeyi de şöyle yakından da göstermek istiyorum. Muazzam oluyor arkadaşlar. Hemen diğer boşluğa geçtim. İlk trabzanımı yaptım. Bakın, hemen tam karşısında, şöyle de gösterme. Bakın, tam karşısı, ilmeğin tepesine battım. Bu ilmeği içinden geçiriyorum. İçinden geçirdim. İkinci trabzanı yapıyorum. Karşıdaki ikinci trabzanın tepesinden ilmeği geçiriyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Eminim ki buraya kadar anlaşıldı. Şöyle köşeye gelene kadar birleştirmelerimi devam edeceğim. Evet, buraya geldim. Yine bakın, köşeye geldim. Bu köşeyi de aynı göstermek istiyorum. Bakın, tek tek birleştirdim. Hemen köşenin içine ilk trabzanımı yapıyorum. Ve karşıdaki köşenin ilk trabzanından ilmeği geçirdim. İkinci trabzanı yapıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten bu birleştirme benim için çok keyifli. Evet, üçüncüyü de aynı şekilde geçiriyorum. Ve burada düzgün bir geçiş sağlamak için şöyle bir zincir çekiyorum.
Bakın hemen şu köşenin tek zincirlik bölümünden ilmeğimi aldım. Bir zincir çektim ve burada tek başına motifimi bitiriyorum. Bakın bunu yapmamızın sebebi de şurada düzgün bir geçiş sağlamak oluyor. Ve ben bu şekilde bu motifimi bitiriyorum. Burada birleşmem yeterli. Birer duvar. Diğerini de ben motifi bunu bitirdikten sonra yine bir iki duvarını örüp hemen üçüncü birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü motifinde iki duvarını ördüm. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın şunun ikisini birleştirmiştik. Şimdi de şurayı birleştireceğim şu şekilde. Yani bir üçgen oluşturmuş olacağım. Hemen burada ne yapıyorum? Bakın. Şöyle iki motifin birleştiği noktanın tam ortasına batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Hemen köşenin yarısının ilk motifini yaptım. Hemen bakın zaten yarım motif burada. Hemen ilk trabzan tepesine battım, geçirdim. İkinciyi yapıyorum. Bu şekilde karşıya gelenin hemen tepesine batıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Üçüncünü. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. İlk trabzanı yaptım. Ve karşıdaki trabzanın ilk motifine battım. Yani grubun ilk motifine. Trabzanına. İlk trabzan diyorum sürekli. Yani karşıya gelen şu grubun ikinci trabzanındayız şu anda. Daha bu şekilde açıklayıcı olsun. Bu şekilde bu sırayı da devam ettiriyoruz. Birleştirme yöntemimiz aynı. Sadece bu üçlüyü sizlerle paylaşmak istedim. Hemen şurayı göstermek için. Çünkü iki motifin tam ortasına batmazsak bu muazzam görüntüyü alamayız. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın gayet muntazam şekilde birleştiriliyor. Az önce size motiflerin ebatlarını vereceğim demiştim ama aklımdan tamamen çıkmış. Hemen şu anda aklıma gelmişken şöyle bir ölçüp göstermek istiyorum. Arkadaşlar 11,5. Evet, tam 11,5 santim. Şöyle bitmiş. Yani 7 sıra hali ise şöyle 13 santim arkadaşlar. 13 santim bitmiş halinde yaparsanız tam olacaktır. Ama sizler daha küçük, daha büyük yaparsanız ona göre kendiniz ayarlayın diyorum. Ben bu motifi de bu şekilde bitirip motifi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 3 motifimi de bu şekilde birleştirdim. Çok kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Şimdi şunu bir kenara ayırıyorum ve 3 taneyi de az önce gösterdiğim gibi yine şu şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, diğer parçayı da ördüm. Şöyle üst üste koydum. İki parça aynı şekilde birleştirildi ve üst üste ters tarafları birbirine bakacak şekilde üst üste koydum. Şimdi çok kafanızı karıştırmadan hemen şöyle şunun düz tarafını çeviriyorum. Bakın L şeklinde şurayı aldım. Hemen burayı öncelikle bir birleştirmek istiyorum şu şekilde. Bakın şu şekilde birleştireceğim. Çok kafanızı karıştırmadan yapmak istiyorum bunu. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın tam iki motifin birleştiği yerden battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve bu şekilde bu birleştirmeyi zaten biliyoruz. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu şekilde tek tek karşılıklı trabzan tepelerine batarak yine birleştirmemizi yapalım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın şu şekilde birleştireceğim. Evet arkadaşlar, bakın şuraya kadar birleştirdim. Şöyle kafanızı karıştırmadan gösteriyorum. Bakın üçgen ön taraftayım.
Hemen şuraya geldim, birleştirdim. Tam bakın köşedeyim. Bir zincirimi çekmedim. Hemen şöyle bir zincirimi çekiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Buranın birleştirmesini biz nasıl yapıyorduk? Hemen şöyle şu ilmeği içinden alıyorum. Düzgün ilerlemek için içinden geçirdim. Şimdi burada hemen diğer üçgen parçayı şu şekilde alıyorum. Şöyle. Hemen şöyle bakıyorum. Ve evet. Şu şekilde yönlerini de bazen ben de şaşırıyorum. Bakın. Hemen ilmeği uzattım. Şunun içinden geçirdim. Tam üçgenin içinden geçirdim. Bir zincirlik bölümden. Bir zincir çektim. İlk trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde yine burayı da yani ikinci parçayı da birleştirmiş oluyorum arkadaşlar kısacası. Ama en kolay yöntemle göstermek istedim. Kafa karıştırmamak için. Şöyle üçüncüyü yapıyorum. Hemen şuraya geçip göstereceğim sizlere. Ne kadar kolay yapıldığını. İki parçayı da birleştirmiş oluyoruz ve yan parçayı da eklemiş oluyoruz. Yani iki işi birden yapmış oluyoruz. Hem parçalar hem de yan parçayı birleştirmiş oluyoruz. Şöyle ikinciyi yapayım. Biraz öreyim, ondan sonra göstereyim. Daha net anlaşılacaktır. Üçüncüyü de yaptım. Üçüncü ilmekten geçirdim. Ve diğer boşluğa geldim. Şöyle ilmeği uzatıp göstermek istiyorum. Bakın. Yaptığımız olay şu. İki parçayı hem birleştirmiş olduk. Hem de bakın şu yan parçayı şöyle biraz düzelteyim. Bakın yan parçayı da eklemiş olduk. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın şuraları birleştirerek ördük. Hemen buraya geldim. Şuraya kadar birleştiriyorum. Daha sonra tek başına örüyorum. Diğer tarafta da aynı arkadaşlar. Bakın şöyle yine şöyle üçgen yapıyorum. Ve bu şekilde yan tarafı da şöyle ve hemen diğer tarafı da aynı bu şekilde birleştiriyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Tekrar şöyle göstermek istiyorum açıp. Yani yaptığımız şey bakın iki motifin arasına şu şekilde birleştirmek. Aslında en kolay gösterim şekli bu. Şöyle birleştirmiş olacağız. Ben bunu bitiriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi. Bakın şurası ve hemen karşıdaki kenarı birbirine birleştiriyorum. Şöyle katlayınca zaten şu kısmı birleştiriyoruz. Hemen görüntü şu oluyor. Ben diğer tarafı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şu iki parçayı da şu şekilde gördüğünüz gibi birleştirdim ve bluzumun ana gövdesini yapmış oldum. Artık yaka ve kol kenarlarını birkaç sıra sık iğne yapmayı düşünüyorum. Şu etek kısmını da aynı şekilde birkaç sıra sık iğne yapmak istiyorum. Daha sonra da son olarak askıları ve püsküllerine geçeceğim. Şimdi yine pembe ipimle devam etmek istiyorum. Şöyle bakın, şunu ön kabul ediyorum. Şuradan hemen şöyle köşeden başlıyorum. Şöyle köşenin içine, bir zincirlik bölümün içine bir tane sık iğne yapmış olduğum, şöyle arkada ipi de yürüterek her bir trabzan tepesine batarak sık iğneler yapıyorum. Elimi ayarlıyorum. Ne çok sıkı yapıyorum kasmaması için, ne de elimi çok gevşek bırakıyorum arkadaşlar. Normal bir şekilde sık iğnemi bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Nereye kadar? Şimdi şu bölümü de göstermek istiyorum sizlere. O yüzden şöyle şuraya gelene kadar
Sadece trabzan tepelerine batıyoruz. Burada trabzan aralarında zincir olmadığı için başka bir yere batmamıza gerek yok. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın. Tam neredeyim şöyle. Bakın şuradan başladık. Şöyle geldim. Şu göğüs bölümündeyim. Son trabzana da battım. Bakın karşıda ilk trabzanım. Hiç şu ortayı ellemiyorum. Hemen karşıdaki ilk trabzana geçiyorum. Ve sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Yani ortayı atlıyorum arkadaşlar ki düzgün bir şekilde ilerleyelim. Eğer ortalara da batarsak orada bir volanlanma oluyor. O yüzden hemen karşı tarafa atlayıp devam ediyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın şu bölüm gayet düzgün oldu. Şöyle gösteriyorum. Evet. Şöyle hemen şu köşeye kadar devam edelim. Bakın tam bir zincirlik bölüme geldim. Arkada şöyle ipi yürütüyorum. Burada bir zincirlik bölümüm vardı. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Ama eğer isterseniz şöyle 2 sık iğne de yapabilirsiniz. Ben 2 sık iğne yapacağım. Çünkü askıyı 2 sık iğneyi tutturmayı düşünüyorum. O yüzden şu köşelere 2 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Daha sonra da yani bir zincirlik bölüme 2 tane sık iğne yapacağız. Daha sonra her bir trabzan tepesine bir tane sık iğne olarak tüm sırayı şu şekilde tamamlıyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Bu şekilde sırayı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi biraz toparlandı. Daha düzgün görünüyor şu aşağıya göre. Şimdi ben renk değiştireceğim. İsterseniz siz aynı renkle devam edebilirsiniz. Buraya bir sık iğne ile başlamıştık. Bir sık iğne daha yapıyorum. İlk sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve şöyle birazcık, ben hani sadece pembe olsun istemiyorum. Çünkü çok tek renkmiş gibi olacak. Boğacak gibi geldi. O yüzden şöyle bir bej rengi sanırım bu. Onunla devam edeceğim. Bir sırada bununla öreceğim. Hemen bu sırayı nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle 2 tane yan yana sık iğne yapmıştık. Tam o 2 sık iğnenin tam ortasına batıyorum. Bir tane yapıyorum. Daha sonra dönüşte yine aynı yere bir tane daha batacağım. Ki burada büzülme olmasın. Arkada ipimi de yürüterek sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu sıralamalar ve buradaki ipuçlar çok önemli ki kenarlarda büzülme olmasın, volanlanma olmasın diye. Şimdi hemen şuraya geldiğimde tekrar size buranın da püf noktasını göstereceğim. Evet, bakın şöyle şuradan başladım, geldim. Hemen şuraya battım. Sık iğnemi yaptım. Bakın tam ortada bir tane var. Ben şu 3 tanenin tam ortasındakini atlıyorum. Hemen yanındakini batıp devam ediyorum. Burada hiç volanlanma olmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen şöyle biraz örüp o koltuk altı tarafını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir atlama yaptığımızda gayet düzgün ilerlemiş oluyoruz. Hiç burası kırışmamış oluyor. Hemen şuraya geldiğimizde de yine şuraya kadar örüp devamını tekrar göstermek istiyorum. Bakın şuradaki köşeye geldim. Buraya ben tek zincirlik bölüme 2 tane sık iğne yapmıştım. O sık iğnenin tam ikisinin ortasına batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tek tek batıp yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bir üstte yine buraya geleceğim. 2 sık iğnenin tam ortasına batıp 2 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim ve şurada volanlanma olmayacak. Şu anda ben yine şöyle baktığımda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum arkadaşlar.
Şöyle baktıkça kendim karar vereceğim. Herhalde bir iki sıra daha örerim. Renkleri kullanarak birazcık renkli örmek istiyorum. Sizler de aynı şekilde istediğiniz sıra kadar çocuğun üzerine de giydirip bakabilirsiniz. Eğer büyük örmek isterseniz kendiniz üzerinize giyin, o şekilde bakın. Bu şekilde ben 3-4 sıra öreceğim. Daha sonra bu üst tarafta ne yaptıysak bu alt tarafta da aynı şekilde sık iğneler yapacağım. Daha sonra askıları ve püsküllere geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sık iğne sıralarımı bitirdim. Şöyle hemen göstereyim. 4 sıra ördüm. İlk sıramı pembe, ikinciyi mavi, üçüncüyü krem ve dördüncüyü son sırayı yine pembe ile bitirdim. Alta ve üste aynı şekilde aynı sırada yaptım. Yani 4'er sıra. Bir de şöyle askılar ördüm arkadaşlar. Bunu şöyle kolay kullanma amaçlı ben şöyle bağlamalı şekilde hazırladım. Sizler normal askıda yapabilirsiniz. Şöyle boncuklu boncuklu uçlarına da boncuk ekledim. Hemen şöyle bir tanesini bıraktım ki beraber devam edelim diye. Bence çok güzel olacak. Gerçekten ben kendime bile yapmayı düşünüyorum şu anda. Hemen şöyle çeviriyorum ve hemen ilk sonuncu askımızı beraber örmek istiyorum. Evet. Bunu son sırada yaparken de arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben orayı geçtim, maalesef unutmuşum, ama son sırayı yaparken hemen zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz, sık iğnemize devam ediyoruz. Ben unuttum, tekrar da sökmek istemediğim için sonradan şu anda askıları yapıyorum. Benim dediğim yöntemle yaparsanız daha da kolay olacaktır. Hemen ipime bir düğüm attım ve bakın buralara sık iğne yapmıştık aynı yere. İlkine batıyorum. Şöyle bir sık iğne ile bunu sabitliyorum buraya. Daha sonra ben 40 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 40 zincir çekip dönüyorum. 40 zincirimi çektim. Hemen şöyle 10 milimlik bir ahşap boncuğum var. Aynen böyle pembeme uygun. Sizler dediğim gibi takmaya da bilirsiniz. Eğer takmazsanız hemen buradan geri dönüp kaydırma yöntemiyle geri dönebilirsiniz. Hemen şöyle tığın içinden geçiriyorum boncuğu. İpimi alıp boncukla ilmeğin içinden geçirdim. Hemen şu ilmeği şu şekilde tutuyorum ve önümdeki ilk zincire battım, ilmeği aldım ve kaydırma yapıyorum. Buraya boncuğumu takmış oldum arkadaşlar. Geriye doğru tek tek zincire batıp, çok kalın olmasını istemediğim için askıların, kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar tek tek zincirlere batarak kaydırma yöntemiyle devam edelim. Evet, bakın. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Battığımız sık iğnenin hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Şöyle alttan ilmeği de yürüttüm. Burada kaydırma yapıyorum. Sıkılaştırdım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, askımız hazır. Eğer dediğim gibi normal askı yapacaksanız normal 80 tane zincir yeterli olur mu bilmiyorum, ölçmek lazım. İstediğiniz kadar zinciri çekip hemen ilkine batırın. Daha sonra yanındakine batıp geri dönüp burayı aynı şekilde sabitleyin. Evet, hemen iplerimizi de şöyle saklamak istiyorum. Daha küçük bir tığla saklarsanız daha iyi olacaktır. Daha rahat edersiniz. İlmekleriniz açılmaz. Aslında bluzumuz bitti. Ama son dokunuşları yapacağız şimdi. Tabii ki püsküllerimiz. Bu şekilde saklayıp kesebilirsiniz. Çok fazla uzatmayayım ben. Gördüğünüz gibi askılarımız da hazır. Şimdi ben aynı boyutta, yani şöyle bir bardak altlığına şöyle sarıp yapabilirsiniz. Ben bu bardak altlarını tercih ettim. Ona sardım. Daha sonra makasla kestim. Hepsi aynı boyda. Şimdi burada etek kısmına bunları tek tek takacağım arkadaşlar.
Burada benim yapacağım tek püf noktası, birer tane yaptığımda çok az geliyor. Çok hoş durmuyor. 2 tane yaptığımda çok yoğun görünüyor. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Bir tane çift, bir tane tek. Yani bir sık iğneye çift ip takacağım. Hemen yanındakine tek ip takacağım. Bu ipleri nasıl takıyorum? Bakın, sık iğnelerim var. Sık iğnemden tığ geçirdim. Buradaki ipimi alıyorum, içinden geçiriyorum. Şurayı sabitliyorum. Yani ikisini aynı boya getiriyorum ve bu şekilde sabitliyorum. Bu çıkmayacaktır, bu düğümler. Dediğim gibi hepsine 2 tane yaparsam çok yoğun görünecek. O yüzden birine çift, birine tek. Hemen yanındakine batıyorum. Şöyle sabitliyorum şunu. İçinden geçirdim, sıkılaştırdım, okeydir. Evet, böyle daha iyi olacak. Çift tek yaparsak ne çok fazla yoğun görünecek ne de çok seyrek görünecek. Seyrek olunca da çok maalesef hoş durmuyor, ucuz duruyor. Ben de o görüntüyü sevmiyorum. Bu şekilde tek tek arkadaşlar püsküllerimi geçireceğim. Tüm sık iğnelerime, eminim ki anlaşıldı. Ben bunları böyle tek tek geçirip hemen döneceğim. Ben gerçekten çok beğendim. Ben ördüm diye değil. Görüntüsü, bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor ama gerçekten çok güzel oldu. Hatta ben bunda birçok rengi de yapmayı düşünüyorum diyorum. Evet, ben hemen püsküllerimi takıp burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben iplerimi temizledim, püsküllerimi taktım. Şöyle gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Videonun başında dediğim gibi ben bu şekilde ölçülerini verdim ama sizler istediğiniz büyüklükte ve küçüklükte ayarlayabilirsiniz diyorum. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.